Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda model çalışması yapacağız. Tunus işi bonbon ya da popcorn da diyebileceğimiz bir model çalışması yapacağız. Biz BİM'den aldığımız favori batik ipiyle bu modelimizi denedik. Şimdi sizinle yine aynı şekilde modelimizi deneyeceğiz. Tunus işinde şöyle şişin ucunda tığ şeklinde bir model olan şişlerimizden kullanacağız. Bunların numaraları ve ölçüleri tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Biz bu modelimizde şimdi sizinle beraber yapacağımız modelde 5 numara şiş kullanacağız. Yani Tunus işi şiş kullanacağız. Şimdi modelimizin yapımına geçebiliriz. İlk olarak 4'ün katlarında bir zincir sayısı çekiyoruz. Toplam 20 tane zincir çektik. Küçük bir uygulamada beraber gördüğümüzde zaten zincir sayısını arttırıp aynı mantıkta siz de bu ölçüleri ve modeli uygulayabilirsiniz. Şimdi biz 20 tane zincir çektik. Şöyle 21. zincirimizi çekiyoruz. Daha sonra hemen şu dibine değil yanındaki zincire batıp bir ilmek daha çıkarıyoruz. Yine aynı şekilde yanındaki zincire batıp bir ilmek daha çıkarıyoruz. Bu şekilde 20 tane ilmeğimizi çıkarıyoruz. ...20 tane ilmeğimizi çıkardık. Şimdi buradan geri dönüş yapacağız. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. İlk ilmeğimizde şöyle zincir atar gibi ilk tek ilmeğimizde şöyle şişimizi geçiriyoruz. Daha sonra ipten şöyle şişimizi 2 tane ilmeğimizin arasından geçirip geriye dönüşümüzü yapıyoruz. Yani ikinci sıramızı bu şekilde örüyoruz. Bu bizim zemin sıramız oluyor ve popcorn uygulaması için ilk olarak bu sıramızı bu şekilde örüyoruz. Bu şekilde geri dönüşümüzü yaptık. Şimdi diğer sıramıza başlıyoruz. Popcorn yapmaya başlarken şöyle önce şuralardan ilmekler çıkaracağız. Bu birinci ilmeğimiz. Zaten ikinci ilmeğimizi şu şekilde çıkarıyoruz. Üçüncü ilmeğimizi çıkarıyoruz. Dördüncü ilmeğimizi çıkarıyoruz ve beşinci ilmeğin şöyle arasından popcorn yapmaya başlayacağız. Onu da ipimizi tığımıza doluyoruz. Şöyle araya batıp bir trabzan yapıyoruz. Daha sonra ipi yine dolayıp aynı boşluğa bir tane daha trabzan yapıyoruz. Bu gördüğünüz gibi ikinci trabzanımız oldu. Bu şekilde toplam 5 tane trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğa batıp 5. trabzanımızı da yapmış olduk. Şöyle gördüğünüz gibi 4 tane ilmeğimizi ilk örmüştük ve 2 4 5 aynı boşluğa 5 tane trabzan yaptık. Bunları şimdi bir topluyoruz. Sadece 5 tanesini. Şöyle 5 tanesini bir topladık. Ve ilk popcornumuzu yapmış olduk. Daha sonra hemen yanındaki şöyle ilmekten batıp bir ilmek daha çıkarıyoruz. Araya 3 tane ilmek çıkarıp diğer popcornumuzun yapımına başlıyoruz. Yine aynı şekilde ipimizi dolayıp şu ilmeğin arasına batıp şöyle bir trabzan. Daha sonra yine aynı boşluğa batıp ikinci trabzan. Aynı boşluğa batıp üçüncü trabzan. 4 ve 5. Bu şekilde 5 tane trabzan yaptık. Arada 3 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi bu 5 ilmeğimizi şöyle bir alıyoruz.
İkinci popcornumuzu da yaptık. Hemen dibindeki ilmekten ilk ilmeğimizi çıkarıyoruz. 1, 2 ve 3. Yine buraya bir popcorn daha yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. İlk sıradaki popcornlarımızı yaptık. Şimdiye geri dönüşümüzü şu şekilde yapacağız. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimizi tek olarak örüyoruz. Daha sonra şöyle iki ilmeğimizi bir. Yine aynı şekilde iki ilmeğimizi bir. Bu şekilde geri dönüş yapıyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi her boşluktan birer tane ilmek çıkaracağız. Şöyle ilk ilmeğimiz zaten hazır. Böyle her ilmekten birer tane ilmek çıkarıyoruz. Şöyle popcornun tepesinden de birer tane, mesela 2 aradaki 3 ilmeğimizden 3 tane ilmek çıkardık. Yine geldik popcornun tepesinden de bir tane daha, yine aradaki 3 ilmeğimizi çıkarıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmek topluyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi toparladık. Şimdi tekrar geri dönüş yapıyoruz. Her boşluk ilk ilmeğimizi tek olarak yine örüyoruz ve sırasındakileri yine ikişer tane ilmeğimizi bu şekilde örüp sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sonuna geldik. Şimdi ikinci sıramızın yapımına başlayacağız. Bunu da yaparken yine ilk ilmeğimiz bu. İkinci ilmeğimizi çıkarıyoruz. Üçüncü ilmeğimizi yapacağımız şu boşluğa popcornumuzu yapacağız. Şu şekilde yine üçüncü ilmeğimizin boşluğuna bir tane trabzan yapıyoruz. Bu birinci. Yine aynı boşluğa ikinci trabzan. Aynı boşluğa üçüncü trabzan, 5 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 5 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi 5'ini de bir alacağız. Bu şekilde ipimizi geçirdik. 5 ilmeğimizi bir topladık ve ilk sıradaki, yani bu ikinci sıranın ilk popcornunu yapmış olduk. Hemen yanından bir tane ilmek çıkarıyoruz. Yine araya 3 boşluk bırakıyoruz. 2 3 3 tane boşluk bıraktıktan sonra iki popcornun arasına geliyor gördüğünüz gibi. Yine buraya 5 tane trabzan yapıyoruz. Beş tane böyle gördüğünüz gibi
trabzanımızı yaptık. Şimdi bu 5 tane trabzanımızı bir alıyoruz. İkinci popcornumuzu da yaptık. Hemen yanındaki yerden ilmek çıkarıyoruz. Birinci ilmeğimiz, ikinci ilmeğimizi alıyoruz. Üçüncü ilmeğimizi çıkardık ve yine dördüncü ilmeğimizin olduğu yere bir popcorn daha yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde popcornlarımızı yapalım. Sıra sonuna geldiğimizde şurada son popcornumuzu yapalım. Şöyle hemen yine o ilmek çıkaracağımız dördüncü ilmeğin boşluğuna 5 tane trabzan yapıyoruz. Ve 5 ilmeğimizi bir alıyoruz. Bu şekilde aldıktan sonra şimdi şurada son bir ilmeğimiz kalıyor ya, şöyle bir şey yapıyoruz. Buradan şöyle bir ilmek çıkarıyoruz. Şu başlangıçta popcorn yapmadan önce 2 tane ilmek örmüştük ya, üçüncüye yapmıştık. Şimdi burada son popcornumuzdan sonra da 2 tane ilmeğimizi eşitlememiz gerekiyor. Bu birinciyi bu şekilde çıkarmıştık zaten. İkinciyi de şuradan batıp çıkarıyoruz ki başlangıç noktalarımız hep eşit olsun. Daha sonra yine hemen ilk ilmeğimizi bildiğiniz gibi tek örüyoruz. Diğerlerini çift örerek sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldik ve şimdi ilmek çıkaracağız yine. Aynı şekilde burası birinci ilmeğimiz, şuradan ikinci ilmeğimiz, popcornumuzun tepesinden üçüncü ilmeğimiz ve aradaki yine 3 ilmekten yine bu şekilde ilmek çıkarıyoruz. Bu sıramızda aynı bu şekilde ilmek çıkararak sıra sonuna kadar gelip yine ilmeklerimizi kapatıyoruz ve 3. sıra popcorn yapımına başlıyor oluyoruz. Yine aynı şekilde nasıl ilk sırayı yaparken 4 tanesini örüp 5.sine popcorn yapmıştık ya. Yine aynı şekilde bu sırayı bitirdikten sonra yine aynı şekilde 4 ilmeğimizi örüp 5. ilmeğin arasına 5 tane trabzan yapıp popcorn yapacağız. Daha sonra araya 3 tane yine ilmek çıkartma işlemi yapıp hem de örmüş oluyoruz. Dördüncüye popcorn, 3 ilmek örüp dördüncüye, 3 ilmek örüp dördüncüye popcorn yaparak 3. sıramızdaki popcornları da yapmış oluyoruz. Bu mesafeye siz karar verebilirsiniz. Mesela burada 5 tane örüp 6.ya batmıştık biz. Çünkü biz bununla ilgili bir bebek tulumu modeli yapacağız. O yüzden biraz daha seyrek dursun diye bu şekilde 5 tane örüp 6.ya yapmıştık. Ama başlangıç yerimiz 4 tane örüp 5.ye yapıp aralara daha sonra 5'er tane ilmek bırakmıştık. 6.lara popcorn yaptık. Yine ikinci sırada bir ilmek örüp ikinciye bu sefer battık. Yani bu aradaki sayılar size bağlı. Sadece eşit olmasına dikkat edin. Bu başlangıç noktalarının ve bitiş noktalarının. Daha sonra hiçbir zaten sıkıntı çıkmayacaktır yaptığınız modelde. Biz de bu şekilde model anlatımı yapalım istedik size. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Modelimiz bu şekilde yapıldı. Sizin için de bir video çektik. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı ve bize yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.